Merhabalar. EDC15 haritalandırma serisinin 6. videosuyla devam ediyorum. Daha önceki videoları seyretmediyseniz yukarıdaki linkten oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Videoları sırasıyla izlemenizi tavsiye ederim. Diyerek programı açalım ve devam edelim. Bir önceki videoda turbo haritalarını bulmuştuk. Biraz geri gidiyorum. Karşıma bu haritalar çıkıyor. Son videoda dediğim gibi daha sonra anlatacağım demiştim. Şu an bu haritaları anlatacağım. Toplam 6 tane haritamız var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane haritamız var. Bu haritaları haritalandıracağız. Windows otomatik olarak bu 3-4 haritayı haritalandırabilmiş. Fakat şunu haritalandırmamış 2 tanesini. Bunları da kendimiz haritalandıracağız. İlk haritayla başlayalım. 10'u 10'luk bir harita. Haritayı açıyorum. Haritamızın eksenlerini girelim. Z eksenine çift tıklayalım. Haritamızın ismi Duration Map. 1 numara diyelim. Çünkü 6 tane olduğunu söylemiştik. 1 numara olsun. Z ekseni bize crankshaft derecesini verir. Faktörü 0.023437'dir. Virgülden sonra da bir değer yeterli. X ekseni zaten otomatik olarak aldı. Engine speed yani motor devri. Y eksenimizde injection quantity miligram bölü silindir. Faktörü 0.01 virgülden sonra da 2 değer. Bu haritamız yanma öncesi yakıtın püskürtme süresini gösteren haritadır. Püskürtme süresini crank derecesi cinsinden gösterir. Bilmeyenler için kısaca açıklayayım. Piston silindir içerisinde dikey hareket yaparken üst ön nokta ve alt ön nokta arasında hareket eder. Üst ön nokta pistonun ulaşabileceği en üst noktadır. Buraya ulaştıktan sonra aşağıya doğru hareket eder. Daha sonra en alt noktaya yani alt ön noktaya ulaştıktan sonra da yukarı çıkmaya başlar. Motorda crank tam bir devir attığı zaman yani crankshaft 360 derece dönünce piston bu iki nokta arasında bir aşağı bir yukarı hareketini yapmış olur. Yani bu iki nokta arasında iki hareket yapmış olur. 360 dereceyi ikiye bölersek üst ön nokta ile alt ön nokta arası 180 derece diyebiliriz. Yani hemen örnek vereyim. Piston üst ön noktada olduğunu düşünelim. Aşağı doğru hareket ediyor. Crankshaft dönüyor. Crankshaft 180 derece döndüğünde piston alt ön noktaya ulaşır. Daha sonra yukarı doğru çıkarken 360'ı tamamlayınca crankshaft bu sefer üst ön noktaya tekrar varmış olur. Bu nedenle üst ön nokta ile alt ön nokta arası 180 derece cinsinden söyleyebiliyoruz. Bunu haritamız üzerinde gösterelim. Motor devrimiz 4000 devir olsun. Motora püskürteceğimiz yakıt da 30 mg olsun. 18 crank derecesi kadar süre boyunca yakıtın püskürtülmesi gerektiğini söylüyor. Üst ön nokta ile alt ön noktanın arasının 180 derece olduğunu söylemiştik. Yani üst ön nokta ile alt ön nokta arasındaki mesafenin 1/10 kadar bir süre boyunca enjektör açık kalacak ve yakıt püskürtülmüş olacak. Bu haritamız bunu gösteriyor. Kapatalım. Diğer haritalarımıza geçelim. Biraz ilerledim. Bu haritayı da haritalandırayım. Hızlıca haritalandırıyorum. Duration Map 2 dedim. Crankshaft açısı. Derece. Faktörü 0.023437. Virgülden sonra da bir değer. Burası zaten otomatik aldı. Motor devri. Burası da ignition quantity yani püskürtme miktarı. Bu da bizim ikinci injection duration haritamız. Bundan
dediğim gibi 6 tane var. O yüzden videoyu burada keseceğim. Diğerlerini haritalandıracağım. Sonra anlatmaya devam edeceğim. Videonun süresi uzamaması için. Yani burada keseceğim. Bir sonraki videoda 6 tane duration haritamız olacak. Kapatıyorum. Video kapalıyken ben 6 tane duration haritasını haritalandırdım. Diğerlerini tek tek anlatmaya gerek yok. Aynı şekilde hepsi. Y ekseni ignition quantity, X ekseni motor devri, Z ekseni de crank derecesi cinsinden süre. Kapatıyorum. Şimdi bu haritalar neye göre çalışıyor? Onu bulalım. Bu haritaların bazı versiyonlarda başında, bazı versiyonlarda da sonunda biraz ilerisinde olur. Şu kısmı seçip text görünümünü alıyorum. Şimdi 6 haritamız olduğu için 6 rakamını arıyorum. Biraz aşağı ineceğim. 6 rakamımız burada. Şöyle aldım. Bu bizim 6 tablonun sütun sayısını gösteriyor. Burası X eksenini gösteriyor. Burası da Z eksenini gösteriyor. Yani 6'ya 1 bir haritamız olacak. Seçtim Z ekseninde olabilecek yerleri. Klavyedeki K tuşuna bastım. Haritamız açıldı. Bu haritamız bizim Duration Selektör haritası. Yani buradaki haritaları seçme, neye göre seçeceğinin haritası. Description'ımız yok. Faktörümüz 0.0039. Virgülden sonra da değer koymaya gerek yok. Şuraya da +1 diyelim. Haritaları isimleri gelsin. Yani burası Duration Map 1, burası 2, burası 3, burası 4. Şimdi X eksenimiz de bizim ateşlemeye başlangıç süresi. Yani Start of Injection diyelim. Burası da crank cinsinden derece. Faktörümüz 0.0 234 37 eksi 78. Virgülden sonra da bir değer. Yani demek istiyor ki burada eksi 15 derecede eğer ateşlemeye başlıyorsa 3 numaralı haritayı kullan diyor. Eksi 9'da ateşlemeye başlıyorsa diyor 4 numaralı haritayı kullan diyor. Bu Duration Selection haritamızda bu şekilde. Bu videoda Duration'a ayırmış olalım. Burada bitirelim. Bir sonraki videoda da SOI haritaları yani Start of Injection haritalarını göstereceğim. Duration haritaları bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.